Yolculuğumuzun bu durağında sizlerle uzun yıllar boyunca Soğuk Savaş söylemleriyle bilinçli bir şekilde antikomünist laflarla şekillendirilmiş bir konuyu Sovyetler Birliği'nde çalışma kampları ve hapishaneler efsaneleri konusunu alacağız. Batılı literatürde sıkça insanların bastırılması, milyonların sistematik şekilde yok edilmesi gibi saçma üst başlıklarla anlatılan bu yapılar gerçekten öyle miydi? Yoksa bu söylemler ideolojik savaşın birer silahı mıydı? Sadece şu sorunun peşindeyiz. Bu kurumlar neydi? Nasıl işliyordu? Hangi koşullarda uygulanıyordu? Ve gerçekten Batı ülkelerinde söylendiği kadar korkunç muydu? Sovyet sistemi için gulaglar yalnızca ceza alan bireylerin tutulduğu yerler değil, aynı zamanda onların toplumsal fayda için yeniden üretken hale getirilmesini hedefleyen yerlerdi. Sovyet anlayışında mahkum sadece cezasını çekmekle kalmaz, aynı zamanda yeniden eğitilerek topluma kazandırılmak zorundaydı. Bu kamplar, iş gücünün disiplinli bir biçimde kullanıldığı alanlardır. Bu kamplarda mahkumlar maden ocaklarında, inşaatlarda, demiryolu çalışmalarında ya da ormancılıkta çalışıyorlardı. Bu politika basit anlamda bir cezalandırma değildi, aksine meslek edindirme ve toplumla yeniden bütünleşme amacı taşıyordu. Yani Batı'da anlatılan gibi esir kampı değil, sosyalist sistemin kendi suç ve ceza anlayışına göre kurgulanmış bir kurumdan söz ediyoruz. Peki bu kötü bir şey mi? Bugün Türkiye dahil, Amerika, Almanya, Fransa gibi çok sayıda ülkede de mahkumlar çalıştırılıyor. Fark şu, Sovyetler bunu sadece zorla çalıştırma şeklinde değil, toplumsal üretime katarak yeniden topluma kazandırma süreci olarak görüyordu. Yani gulaglar karanlık bir cehennem değil, suça karışmış bireylerin hem cezasını çektiği hem de topluma geri kazandırıldığı kolektif bir yapının parçasıydı. Mahkumlar cezalarını çalışarak geçiriyordu. Ancak bu çalışma angarya olarak değil, bir yeniden eğitim aracı olarak kurgulanmıştı. Bir mahkum normal yaşamında marangozluk yapıyorsa, kampta da aynı işte görevlendiriliyordu. Kadın mahkumlar için özel tekstil ve dikiş atölyeleri vardı. Hatta bazı mahkumlar tiyatro gruplarında yer alıyor, kamp içi yayın organlarında yazarlık yapıyordu. Metalurji tesislerinde, balıkçılık ya da ormancılık faaliyetlerinde, kamuya ait çiftliklerde, baraj, köprü, demiryolu inşaatında çok sayıda mahkum çalışmıştır. Ve bu işler öyle Batıların iddia ettiği gibi karşılıksız ve emek sömürüsüne yol açacak cinsten değildi. Mahkumlar belirli bir ücret alıyor, yasal prim sistemiyle ödüllendiriliyordu. Kötü davranışta bulunanların çalışma alanları değiştiriliyor, disiplin cezası veriliyordu. Ama iyi davranışta bulunanların ceza süresi indiriliyor veya yer değişimi sağlanıyordu. Yani çalışmanın kendisi hem bireyin üretkenliğini artırıyor, hem de ceza sistemini daha toplumcu ve yapıcı bir hale getiriyordu. Bu yönüyle Sovyetler bugünkü rehabilitasyon odaklı ceza sistemlerinin öncülerinden biridir denebilir.